Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diyetisyen Sevde Varol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevde Hanım, daha önce de konuşmuştuk. Güzel de bir konu. Kaçıran izleyicilerimiz için tekrar sormak istiyorum. Şefkatli diyet nedir? Nasıl doğdu? Şefkatli diyet şöyle doğdu. Artık hani mesleğimin 12. yılında ben de hem aynı şeyleri, aynı diyetleri, aynı prosedürleri danışanıma vermekten sıkıldım. Hem de şunu gözlemledim ki kalıcı zayıflamak diyorsak o kişinin hayatına gerçekten böyle parmak izi kadar özel ya da özel dikimli kıyafet kadar böyle kusursuz dikilmesi gerekiyor beslenme programının. Bunun için de çok anlayışlı listeler olması gerekiyor. Yani yasak ya da böyle katı kurallar çerçevesinde beslen değil de onun böyle yaşam tarzına, sosyal hayatına, neleri yemekten hoşlanır, neleri yemekten hoşlanmaz, nasıl mutlu olur bu kişi. Çünkü sonunda mutlu olmak da önemli. Bunu gereksinimiyle doğan bir tabir aslında şefkatli diyet. Peki normal diyetten farkı ne şefkatli diyetin? Şimdi diyet dediğimiz aslında diyet kelimesi bile bir şeyin bedelini ödemek. Yani sen hani yedin, güzel eğlendin, içtin, gezdin, tozdun. Şimdi hadi bakalım oturacaksın ve böyle çok katı bir şekilde sağlıklı besleneceksin ya da diyet yapacaksın. Şefkatli diyeti normal diyet kavramından ayıran en önemli şey kesinlikle esneklik skorunun yüksek olması. Yani ne demek? Hatalar yapabiliriz, kaçamaklar yapabiliriz. Sağlıklı beslenme programı içerisinde sağlıksız şeyler yiyebiliriz. Bir diyetisyen olarak ben de yiyorum. Ben de hafta sonu arkadaşlarımla işte bir pizza yiyebiliyorum. Belki yanına işte daha böyle sağlıksız içecekler tercih edebiliyorum. Ama ne yapıyorum? Daha sonrasında onu dengeliyorum. Burada denge unsuru herkesten, kişiden kişiye göre değişiyor. Tabii ki her gün sağlıksız besleniyorsak, her gün tatlı yiyorsak burada bir sıkıntı var. Bunu çözelim. Ama bu şey demek değil. Günün sonunda her zaman çok sağlıklı şeyler yiyeceğiz ve bunu tercih edeceğiz demek değil. Bence aradaki en büyük fark bu esneklik skorunun yüksek olması. Şimdi diyet deyince aslında aklımıza hep yasaklar geliyor. O yasak, şeker yasak, unlu gıdalar yasak. Yasak olmadan diyet nasıl olunur? Harika olur, şahane olur. Yani yasak şöyle şeyler, tabii ki belli normlar var. Yani her şey çok serbest olacak ve şöyle bir şey vaat etmiyorum kesinlikle bir şefkatli diyette. Her şeyi yiyeceksiniz ve sınırsız yiyeceksiniz ve zayıflayacaksınız. Tabii ki bu akla uygun değil. Bir kere biz zaten kendimizin en sağlıklı versiyonun en iyi potansiyeline ulaşmak istiyoruz. Tabii ki bunun için bir gayret olacak ama kesinlikle yasak diye bir şey yok. Sadece hayatımızda belli oranlarla girebilen sağlıksız yiyecekler var ama tabii ki 10 üzerinden değerlendirdiğimizde 8'i 9'u yine sağlıklı yiyeceklerden oluşması lazım ki amaç zaten sağlıklı bir birey olalım. Evet. Sevda Hanım, bütün bu anlattıklarımızın temelinde ne var ve bu şefkatli diyeti biz kendimiz evde yapabilir miyiz? Temelinde aslında biraz diyete bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği var. Çünkü kalıcı zayıflamak istiyorsak, yaşam tarzımızı sağlıklı beslenme modelini ya da sağlıklı bir yaşam tarzı dönüştürmek istiyorsak bize dayatılan kalıplardan biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Bana gelen danışanlarda bile yani bana kızmayacak mısın? İşte ben işte çok karnım acıktı ve bu hafta çok yedim diyor. Çok doğal bir şey tabii ki. İştah bir kere çok önemli bir sağlık belirtisi. Ama işte çok iştahlı olduğum için bana kızmayacak mısın? Çünkü diyetisyen hani parmağını sallar ve yemek yeme, nasıl bunu yemedin der. Hayır, ben bir çözüm merkeziyim. Burası bir çözüm merkezi olması gerekiyor ve dediğim gibi ben de yiyorum ama bunun çözümünü bulmamız lazım. Temelinde aslında bu anlayış yatıyor, şefkat yatıyor bu şefkatli diyetin temelinde. Herkes aslında evde kendi şefkatli diyetini tabii ki bulabilir. Bulamadığı zaman zaten bu uzmana danışması gerekiyor. Böyle zaten çok uzun süre sağlıklı kilosunda kalan kişilerle sohbet ettiğiniz zaman şunu görürsünüz. Ben işte bir şeyler yiyorum ama oradan sonra onu bir şeylerle dengeliyorum. Biraz spor yapıyorum, biraz yürüyüş yapıyorum gibi. Zaten kendi yöntemini kendi bulmuştur ki o kiloyu çok uzun seneler koruyabilmiştir. Aslında zaten kendi kendimize keşfediyor olmak çok önemli. Ben burada ne yapıyorum? Birazcık burada tabii ki belli metotlar ve belli uzmanlık alanı olduğu için burada yardımcı oluyorum, danışmanlık veriyorum. Ama tabii ki kendimiz de evde çok rahat keşfedebiliriz. Şimdi şefkatli diyetten bahsettik. Elbette ki bunu veren de bir şefkatli diyetisyen. Evet. Şefkatli diyetisyenin zayıflamak isteyenlere önerileri neler olur? Zayıflamak isteyenlere bir kere öncelikle
ilk yapması gereken bir tahlillerini yenilemesi gerekiyor. Yani endokrinolojik bir problem var, işte tiroidlerimiz olabilir, insülinimiz olabilir, bir vitamin eksikliğim var. İlk önce bir tahlillerimize bakılması gerekiyor. Tahliller bakıldıktan sonra eğer bir eksiklik varsa mutlaka doktorumuza gidip bununla ilgili eğer bir takviye alınması gerekiyorsa, bir destek alınması gerekiyorsa farmakolojik bir destek alınması gerekiyor. Daha sonra tabii ki ideal dünyada bir diyetisyenle çalışılması gerekiyor. Ama eğer bir diyetisyene gidemeyecek ya da böyle bir bütçe ayıramayacak ya da bunu istemeyen biri varsa o zaman aktif yaşam, bol su içmek, düzenli öğünler herhalde en çok tavsiye edeceğim şeyler oluyor. Evet. Peki Sevda Hanım bir şey soracağım. Şimdi şefkat diyete başlıyorsunuz biz. Bir süre buna devam ediliyor. Bu alışkanlık haline dönmesi ne kadar sürüyor ya da bununla ilgili ortalama bir süre var mı? Başladığımız sonuçta bir diyet, şefkat diyet diye geçiyor ama gelen danışanlarınıza kaç ay protokol uyguluyorsunuz ve bunların alışkanlığa dönüşmesine kadar süre alıyor? Şimdi zayıflama programı kişiden kişiye değişiyor. Çünkü vermesi gereken kilo, cinsiyet, kas oranı, yağ oranı, bir patolojik bir geçmişi var mı? Bunların hepsi kişiden kişiye değişiyor. Yani 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl bile çalıştığımız danışan oluyor. Ama koruma süreci Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle 10 binlerce kişi üzerinde yaptığı dev meta analizler sonucu bulunmuş ki 6 ay. Yani bu süre değişmiyor. İster 1 ayda kilo verin diyetisyen eşliğinde, ister 3 ay, 6 ay, 1 yıl. 6 ay beraber korumamız gerekiyor. Ben buna mühürleme diyorum. Bu çünkü zayıflarken daha farklı bir iş yapıyoruz. Yani her hafta görüşüyoruz, listeler değişiyor. Daha işte acaba bunu mu yapsak, bunu mu koysak, bu öğünü kaldırsak, şöyle mi yapsak gibi bir keşif yolculuğu yapıyoruz. Ama zayıflama bittikten sonra artık bu yolculuk bitmiş oluyor ve tamamen ben kilomu nasıl sürdürebilirim? Nasıl hayatımın içerisine yerleştirebilirim? Bu soruyu sorduğumuz, hatta sadece bu soruyu sorduğumuz 6 aylık bir koruma programı. En büyük tavsiyem kesinlikle kilo vermek isteyen ya da veren kişilere minimum 6 ay bu kiloyu nasıl hayatımda tutarım sorusunu sorsun. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki kilo verdik, 6 ay koruduk, ortalama 5 yıl o kiloyu koruyabiliyoruz. 5 yılda bir kilo için çok iyi bir süre. Çok iyi. Evet. Evet, o yüzden 6 ay aslında koruma programı. Peki bu şefkatli diyette başarı oranlarımız ne? Yani sizin danışanların içinde başarısı yüksek çok bir yüksek oran. %100. Yani şöyle, tabii ki uyum çok önemli. Bunu istemek çok önemli. Robotla çalışsaydık çok kolaydı ama insan faktörüyle çalıştığımız için hastalık olabiliyor, başına başka bir şey gelebiliyor, motivasyon kaybı olabiliyor ama yani %80-90 oranında diyebilirim. Göreceli olarak şöyle söyleyebilirim. Çok katı, çok böyle anlayışsız ve aslında kişiye uyumlu olmayan programla bu şefkatli diyet arasında neredeyse 3-4 katı kadar başarı oranı var. Sevda Hanım peki şunu merak ediyorum. Kesin sizin olduğunuz yerden uzakta kişiler vardır. Bunlar sizden online bir şekilde bu diyet programını alma şansları var mı? Evet, online danışmanlık da veriyorum. Online danışmanlıkta aslında yüz yüze yaptığımız şeyi bir ekran aracılığıyla artık dünya sanırım biraz buraya da evrilmeye dijital çağa başladı. kaydı. Evet, dijital çağ. Hatta belki ileride 10 yıl sonra gözlüklerimizi takacağız ve evimizin koltuğunda bu programı işte evimizde gözlüklerimizle Metaverse teknolojisiyle yapıyor olacağız. Tabii ki biz de meslektaşlarım da buna elinden geldiğince uyumlanmaya çalışıyor. Bir kaçınılmaz bir süreç. Ben en çok yurt dışı ile çalışıyorum online. Çünkü işte biraz böyle işte Almanya'ya taşınmış, Fransa'ya taşınmış, burada Türkiye'de yaşayan eski danışanlarım falan var. O yüzden onlar da daha böyle yurt dışı danışanlarımla zaten hep online çalışıyoruz. Peki program yapılırken orada kullanılan diyet ürünleri mi kullanılıyor? Yani evet. Onlara göre bir... Evet, çünkü yeme alışkanlıkları farklı muhtemelen. Zaman farkları da var. Evet. Orayla burası arasında. Onlara göre bir program çıkıyor. Zaten en çok kilo alma şehir, eş, iş, şehir değişiklikleri, ülke değişiklikleri. Çünkü bunlar çok majör değişiklikler olduğu için bir anda farklı bir yemek kültürüne gidiyor. Burada en büyük desteğim şöyle oluyor. Beraber market dolaşıyoruz. Yani video eşliğinde ya da böyle bayağı video açıyor. Karşılıklı açıyoruz ve market dolaşıyoruz, etiket okuyoruz ve etiket okuma bilgisi veriyorum. Çünkü evet ürün, marka değişebilir ama arkada yazan etiketi okumayı bildiğimiz zaman o zaman yine böyle sağlıklı beslenmeye evirebiliyoruz. Tabii ki ama burada işte bir uzman desteği, hatta hiç kilo almayı beklemeyin diyorum. Hani bir yere taşındınız, hayatınızda çok majör bir değişiklik oldu. Hemen kilo almayı beklemeden bir diyetisyene gidin çünkü daha kısa sürede çalışmış olacaksınız diye öneriyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok hoş bir sohbetti gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için.
8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diyetisyen Sevde Varol'du. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.